Herkese merhabalar. Bugün Şurup, Camino, Sign, Stakestone bunlara bakacağız. En son Binance üzerine listelenen projelerin dördünü de incelemiş olacağız. İlk başta Şurup'tan başlayacağız. Bu videoda temel olarak protokolleri ve ürünleri anlatmış olacağız. Ve bu protokollerin coinlerini, tokenlarını ilerleyen zamanlarda nerelerde görebiliriz? Bunlardan bahsedeceğiz. Şurup'tan başlayalım. Şurup eskiden Maple Finance olarak geçen projenin yeniden markalaşmış hali. Temel olarak gerçek dünya varlıkları üzerinde çalışan bir proje ve bu projenin en önemli özelliği borç alıp borç verme arayüzünün oldukça gelişmiş olması, bunu gerçek dünya varlıkları üzerinden oluşturması ve üzerinde ciddi anlamda bir kullanıcı havuzu bulundurması. Şurup'a geldiğimizde burada genel olarak borç alıp borç verme özelliklerinin olduğunu ve aynı zamanda da kendi şuruplarınızı stake ederek protokol üzerindeki getirilerden faydalanabileceğinizi söylüyor. Eskiden Maple Finance olarak çalışan bir projeydi. Coinlerin adını şurup yapmışlar. Aslında yine Maple Finance'ın bir ürün olarak şurup karşımıza çıkıyor. Burada önemli olan noktalardan bir tanesi tabii ki bu projenin genel olarak RWA'lar üzerinde çalışması ve bu RWA'lar üzerinde hem işin borç alma tarafında hem borç verme tarafında uzun zamandır kullanılan protokollerden bir tanesi olması. Aslında bunun hakkında benim Twitter'da bir yazımda vardı. Şöyle baktığımızda buradaki fonlarla beraber ve direkt olarak Bitcoin üzerinden getirilecek olan getiri fonlarıyla beraber hem RWA'lar alanında hem merkeziyetsiz finans alanında çalışan bunların eklemlendiği bir proje diyebiliriz. Ve genel olarak da güzel bir anlatıya sahip. Dolayısıyla bizim önemsememiz gereken aslında bugünün yıldızlı projesi Maple yani şurup diyebiliriz. Çünkü gerçek dünya varlıkları ve bunların adaptasyonları oldukça sıcak konular. Aynı zamanda burada kurumsal ilginin de çok yüksek olduğunu görüyoruz. Çünkü hem Amerika tarafı bu ürünlerle dünyaya açılabiliyor hem de dünya üzerindeki çeşitli kullanıcılar bu ürünler sayesinde yine Amerika tarafıyla etkileşime girmiş olabiliyor. Bunları da aynı anda düşündüğümüzde ne kadar önemli olduğunu anlayabiliyoruz. Şu an için market değeri 200 milyon dolar civarında ve grafikte böyle bir hareket yapmış. Aslında kısa vadede bakmamız gereken nokta tamamen şu nokta. Buranın üzerine gidebilecek mi, gidemeyecek mi? 23 üzerine gidebilecek mi, gidemeyecek mi? Bunu takip etmemiz lazım. Onun haricinde de destek olarak 12 civarında, 10 civarında olduğunu görüyoruz. Şöyle biraz daha ortada kalmış. Orta bir destek arayacak olursak da 17 civarını takip etmemiz gerekecek. Yani alım için ben şu an acele etmeyeceğim. Çünkü Binance üzerinde listelendikten sonra belli başlı satış baskısı yeme ihtimali mevcut. Özellikle biraz daha köklü bir proje olduğu için eskiden beri tutan düşük maliyetli bu coin alanlar satış yönünü düşünebilir diye düşünüyorum. Dolayısıyla burada biraz daha adım adım gitmekte fayda var. En son durumda da özellikle Binance son birkaç tane yeni listeden coin'i de izleme listesine aldı. Bunlar hakkında da genel olarak görüşlerimi bildirmiştim. Örneğin Move Coin'in oraya alınması oldukça önemli bir noktada karşımıza çıkıyor. Çok dikkatli olmamız gerekiyor. Onların alınmasının en önemli sebeplerinden bir tanesi de Binance üzerinde yeni bir şekilde listelendiklerinde market maker aracılığıyla yani piyasa yapıcı aracılığıyla yüklü miktarda satışlar yapmalarıydı. Bundan sonra yeniden toparlayamadılar ve şu an geldiğimiz noktada hem Coinbase üzerinden delist oldular hem de Binance'da izleme listesine alındılar. Dolayısıyla Binance'a yeni girmiş bir coin'in fiyat aksiyonunu biraz daha izlemekte fayda var. Move'un bile harcanabildiği bir ortamda ve Move'un market maker'ının bile bunları yapabildiği durumda herhangi bir projede yapabilir. Dolayısıyla tekrardan uyarımı geçmiş olayım. Binance üzerinde listelenmiş olan yeni coin'lere oldukça dikkatli bir şekilde yaklaşmak gerekiyor. Genellikle fiyat aksiyonları çok sert oluyor ve bunları takip etmesi veya öngörülerde bulunması da bir o kadar zor oluyor. Maple için önemli bölgelerden bahsettim. Genel olarak iyi bir proje. Bunun üzerinde daha detaylı araştırmalar da yapılabilir. Yani şu an biz protokoller ve genel olarak bunların coinlerin hakkında konuştuğumuzdan biraz daha yüzeysel geçmek zorunda kaldım. Bugünün güzel projelerinden, yıldızlı projelerinden bir tanesi olduğunu tekrardan söylemek istiyorum. Şimdi Camino'ya geçelim. Camino yine Binance üzerinde dün listelenmiş olan projelerden bir tanesi.
Camino'nun temel yapmaya çalıştığı olay Solana üzerinde borç verme, borç alma ve bir likidite platformu oluşturma amacıyla oluşturulmuş bir proje. Buradan farklı marketler üzerinden çoklu şekilde borç alınıp borç verilebiliyor. Aynı zamanda long short işlemlerde yapılabiliyor. Yani Solana üzerindeki DeFi altyapısını bir sonraki seviyeye taşıyan bir ürün olduğunu söyleyebiliriz. Bu tarz ürünler oldukça önemli çünkü özellikle kendi üzerlerinde bir hacim oluşturunca buradaki işlemlerin aracılığından, komisyonlarından güzel paralar kazanıyorlar. Ondan sonra da kendi projelerini bu paraları desteklemek için kullanabiliyorlar. Genellikle bunların coinlerin temel olarak yaradığı olay bu. Şöyle baktığımızda herhangi bir swap yapacağımız zaman burada farklı farklı ürünleri kullanıyor. Örneğin Jupiter'i kullanıyor, Hashflow'u kullanıyor, OKX'i kullanıyor, Raydium'u kullanıyor. Yani siz bir swap yapacağınızda, bir dönüştürme işlemi yapacağınızda sizin için en iyi rotayı bulmaya çalışıyor. Bu noktada iyi düşünülmüş projelerden bir tanesi. Şimdi birazcık coin dağılımı meselesi ve ne kadar kendi coinlerini tutanları destekleyecekler. Onunla ilgili bir mesele. Çünkü şöyle söyleyebilirim. Camino zaten kendi başına çalışan bir ürün. Yani bu adamların tokenları veya coinleri artık ne dersek bu olmazsa dahi bunlar buradan para kazanabiliyorlar. Peki bu adamlar coin'i niye çıkartıyor? Aslında coin'i hem kendi kullanıcılarını ödüllendirmek için çıkartıyor hem kendilerine daha fazla bütçe sağlamak için çıkartıyor. Burada şimdi biraz daha kullanıcı tarafı aslında kullanılan tarafta bu tokenları tutan insanlar. Dolayısıyla KMNO üzerinden bu coinlerin sahiplerine nasıl ayrıcalıklar tanıyacakları oldukça önemli. Şu an zaten bu adamlar bir şekilde paralarını kazanıyorlar. Ellerindeki KMNO'larla beraber kazanmaya da devam edecekler. Çünkü büyük ihtimalle ekibin maaşını vesaire bu coinlerle verecekler. Dolayısıyla bu da aslında buradaki ikilemlerden bir tanesi. Temel olarak bu coin, KMNO hem kullanıcılara airdrop verilecekse hem ekibin kendi maaşları buradan sağlanacaksa, ekip buradan yine bir getiri elde edecekse bu sefer KMNO tutanlar nasıl bir durumda kalıyor? Burası birazcık problemli. Aynısını Jupiter'de de görmüştük. Çünkü Jupiter şu an en büyük Solana'da aggregator protokol. Yani bu swaplar arasında en iyi fiyatları bulan, en hızlı şekilde çalışan, en randımanlı çalışan protokollerden bir tanesi. Şöyle baktığımızda çok fazla getiri elde etmiş, çok fazla insan kullanmış ve her şey çok iyi giderken Jupcoin o kadar iyi gitmedi. Şimdi KMNO üzerinde de böyle bir problem görebiliriz. Şöyle baktığımızda Camino üzerinde 2 milyar dolar gibi çok ciddi bir miktar paranın kilitli olduğunu görüyoruz. Bunlar üzerinden tabii ki getiriler elde ediyorlar. Mesela yıllık olarak 26 milyon dolarlık tahmini bir getirisi var. Buradaki bu arada bu siteye bakıyorsanız getiriler şöyle hesaplanıyor. Bir ayda örneğin 3 milyon kazanıyorsa 12 ile çarpı 36 milyon bu şekilde yazıyor. Yani buradaki 26 milyonun şu an için biraz daha tahmini bir getiri olduğunu söylemekte fayda var. Ama ciddi anlamda para kazandıklarını görüyoruz. İyi bir proje. Kullanıcı kitlesi var. Buradaki kilitli değer zaman içerisinde değişebilir. Özellikle şuradan mesela 17 Aralık'tan beri buraya para yatıranlar daha çok airdrop imkanı için yatırmış da olabilir ki zaten bunlar genellikle bu şekilde gidiyor. Daha önceden de bu konuda oldukça önemli konuşmalar, önemli tartışmalarda bulunmuştuk. Bakalım kilit açılım takvimini nasıl ayarlamışlar ve nasıl bir şekilde ilerliyor. Şimdi coinleri açmışlar. Bundan sonra biraz daha farklı bir açılım takvimi var. Mesela 31 Mayıs'ta şu anki market değerinin, şu anki dolaşan coinlerin %20'si kadar bir coin açılacak. Ondan sonra 30'unda bu şekilde açılacak. Ağustos'ta bu şekilde açılacak. Aylık olarak ilerliyor. Bunun haricinde burada takip edemediğimiz coinler var. Liquidity ve Treasury direkt olarak untracked. Yani Treasury dedi kendi hazineleri. Burada projeyi geliştirmek için kendine ayırmış oldukları coinlerde direkt olarak herhangi bir zamanda dolaşıma girebilir. Bunlar takip edilemez bir şekilde ayarlanmış. Yine problem olabilecek noktalardan bir tanesi. Şöyle baktığımızda maalesef güzel bir protokol ama bunun kendi coin'i KMNO'nun özellikle coin dağılımı ve kilit açılımları problem olabilir. Özellikle piyasa kötüye gittiğinde bu coin genelde shortlanacak ve fiyatı aşağı düşecek olan projelerden bir tanesi olabilir. Bunun haricinde herhangi bir şekilde şu an alım veya satım yapmayı bu coin üzerinde düşünmüyorum. Sadece biraz daha takip edip ne olacağını bekleyeceğim. Bunu söyleyebilirim. Bunun haricinde çok fazla bizlik bir olay yok. İyi bir protokol. Yani bu protokolü kullanmayı da düşünebilirsiniz. Mesela Sol üzerinde al-sat yapıyorsanız veya bu tarz ürünlerle ilgileniyorsanız bu şekilde bunları kullanabiliriz.
kullanmayı da düşünebilirsiniz. Ama KMNO'yu alacağım diyorsanız biraz daha sakin olmakta fayda var. Çünkü bunun kilit açılım takvimi birazcık problemli. Bunun haricinde %37,5 arzın ne zaman dolaşıma gireceği belli değil. Ve burada yine community, aynı zamanda liquidity, bunlar belli değil. Yani her an bir airdrop programı açıklayabilir. Bu airdrop'tan alanlar satabilir. Veya ekip yavaş yavaş da satabilir. Çünkü kendi ellerindeki coinlerin de nasıl açılacağı belli değil. Dolayısıyla risk faktörü olduğunu söylemekte fayda var. Bu projeyi o kadar da tutmadım. Sign'a bakalım. Sign da Binance üzerinde yakın zamanda listelendi. Şimdi Sign'ın yapmak istediği sizin kendi kişiliğinizi, sizin kendi kimliğinizi onaylayabildiğiniz ve bunlar üzerinden DeFi işlemlerinde, özellikle merkeziyetsiz alım satım işlemlerinde avantajlar sağlayabildiğiniz bir protokol oluşturmuşlar. Mantık olarak güzel bir mantık. Çünkü burada DeFi işlemlerinde ve blockchain üzerindeki işlemlerde genellikle anonimlik ön planda ve işin ruhu bu şekilde ilerliyor. Bunda hemfikiriz. Yalnız bazı protokollerde de gerçek insanların kullanıp kullanmadığı ve bu gerçeklik üzerinden, otantiklik üzerinden hem ödüllerin dağıtılması için hem de bu insanların bunu kullanıp kullanılmadığının daha iyi bir şekilde istatistiğinin tutulması için böyle bir projeye ihtiyaç vardı. Güzel bir proje olarak karşımıza çıkıyor. Tekrardan söylüyorum. Signcoin için bunu söylemiyorum. Sign projesi için söylüyorum. Bunu iyi düşünmüşler. Mesela biz burada kendi pasaportumuz olsun, başka bir şeyimiz olsun, bunları onaylayabiliyoruz. 4 tane temel ürün çıkarmışlar. Bu Sign protokol birçok blockchain ile beraber çalışan ve blockchain'ler üzerinde herhangi bir veriyi onaylayabildiğiniz bir protokol. Aslında uzun vadede çok işe yarayabilecek bir şey. Çünkü blockchain dışından blockchain üzerine siz bir veriyi, bir belgeyi onaylayabiliyorsunuz. Ve bu blockchain üzerinde olduğu için de herkes tarafından görülebilir bir şekilde oluyor. Yani temel mantığı oldukça iyi oturtmuşlar. Bunu söyleyebiliriz. Onun haricinde Token Table diye proje sahipleri için, proje yatırımcıları için kendi tokenlarının bir düzenlemesinin yapılacağı, bunun ayarlarının yapılacağı protokoller oluşturmuşlar. SignPass, demin size bahsettiğim pasaport üzerinden yine girişler yapabileceğimiz bir protokol ve genel olarak böyle projeler üzerinde çalışmışlar. Şöyle baktığımızda o ürün olarak güzel ürünler olduğunu söylüyorlar. Buradaki sloganını güzel buldum. Normalde blockchain'ler trustless'tır. Yani trustless ne demek? Herhangi birisi gelip kullanabilir. Ama burada yine bizim güvene ihtiyacımız, trust'a ihtiyacımız var. Bunu da bu şekilde kendimiz oluşturuyoruz demişler. Burada farklı ürünleri de bulunuyor aslında. Şöyle baktığınızda güzel bir proje. Peki Signcoin hakkında ne bekleyebiliriz, ne düşünebiliriz? Buna bakalım. Öncelikle ilk gözümüze çarpması gereken ne burada? 86 milyon dolar market değeri var ve tüm coinlerin değeri 718 milyon dolar. Yani kilit açılım takviminin biraz sert olacağını görüyoruz. Çünkü dolaşan arz oldukça düşükten başlamış. Yaklaşık olarak 26 milyon dolar gibi bir fon toplamışlar. Bunun 16 milyonu Binance Labs'ten gelmiş. Yani Binance'ın kendi yatırım kapitalinden gelmiş. Kilit açılım takvimine bakacağız. Buna bakmadan önce bir de bu coin'in bakalım ön satış bilgileri nedir? Ön satış bilgilerinde temel olarak nerelerden almışlar, nerelerden fon toplamışlar. Eğer bu bilgiyi bulabilirsek iyi olabilir. Büyük ihtimalle bu proje eskiden böyle geçiyordu. Neyse şu an bunu bulamadık maalesef. Bunun verisi belli değil. 26 milyon dolarlık bir ön satış yapmışlar diyebiliriz. Güzel bir ön satış. Burada backers dediği ilk baştan destekleyenler %20. Bunu manuel olarak şöyle hesaplayabiliyoruz. Şimdi 10 milyar arz var. Bunun %20'sini yatırımcılara vermişler. O zaman 2 milyar coin'i yatırımcıya vermişler. Ve 2 milyar coin'i yaklaşık olarak 28 milyondan satmışlar. Böyle baktığımızda bir coin'in hangi fiyattan alındığını görüyoruz. Şu an aslında oradan alanların da iyi bir miktarda kârda olduğunu söyleyebiliriz. Kilit açılım takvimine geldiğimizde 2030'a kadar yaymaları güzel. Çünkü genelde biraz daha kısa vadede düşünen projeler şöyle yapıyor. 25'ten açıyor. 27'ye kadar aslında iş bitmiş oluyor. Mesela Portal'da en son Binance'da izleme listesine alındı. Onda da kilit açılım takvimi sıkıntılı demiştik. Bunu görmüş olduk. Burada aylık bir açılım takvimi koymuşlar. Şu ilk açılım biraz daha %15, şu an dolaşan arzın %15'i kadar açacak. Bu birazcık kötü. Bunun haricinde de
Yine %4'lük açılımlar olacak. Yani bunlar aslında kötü bir açılım takvimi diyebiliriz. Çok çok iyi bir açılım takvimi değil. Zaten proje de biraz daha uzun vadeli bir proje. Yani şu oluşturmaya çalıştıkları altyapı gerçekten güzel. Bununla ilgili herhangi bir şüphemiz yok. Olabildiğince yararlı bir proje. Dolayısıyla biraz daha bakalım, geliştirmeler yapsınlar. Kendilerini hangi seviyeye getiriyorlar? Bunu gözlemlemek daha avantajlı olabilir. Zaten bu yeni çıkan projeler için çoğu böyle. İlk çıktıkları zaman bunlar daha tohum zaten. Mantıken Binance da seed olarak listeliyor. Yani tohum proje ne demek? Bunlar başlamış. Tam olarak ne yapacakları belli değil. Yani çok yukarıda gidebilirler, çok aşağıda gidebilirler. Bir anda aşağı, bir anda yukarıda gidebilirler. Dolayısıyla bunu bizim kendimizin takip etmesi gerekiyor. Sign da bu tarz projelerden bir tanesi. Boş bir proje değil, iyi bir proje. Ama ne olacak, ne bitecek, hangi seviyeye getirecekler? Bunun için aslında biraz daha zamana ihtiyaçları var. Zamanla bizim bunu görmemiz gerekiyor. Şöyle baktığımızda da kilit açılım takvimi aslında burada daha net. Mesela şöyle söyleyeyim. Diyelim biz bugün aldık. 2 yıl ben bunu tutacağım diyorum. Tamam, ben bunu bugün aldım. 2027 Mayıs gibi kilit açılım takvimi şurada şöyle oranladığımızda 5 milyona geliyor. Yani 5 milyon tane coin dolaşımda olmuş oluyor. Şu an dolaşımda olan coin miktarına baktığımda şu an dolaşımda olan coin miktarı yaklaşık olarak 1.2 milyar. Ben ne kadarlık durumdayken almışım? 1.2 milyar sign varken almışım. 2 yıl tutmuşum, 5 milyar sign var. Şimdi böyle olduğu zaman çok deli bir enflasyonu var. Çok deli bir enflasyona karşılaşıyoruz. Burada aman dikkatli olalım. Yani kilit açılım takvimleri şakaya alınacak, önemsiz görülecek. Bunlar zaten fiyata yansıyor. Bunlardan zaten sorun çıkmaz diye geçiştirilecek durumlar değil. Çünkü eşyanın tabiatına aykırı. Yani sürekli bir yerden arz giriyorsa bu ciddi anlamda bir risk oluşturuyor. Ve buradaki arz genellikle satışla karşılaşıyor. Bunlar oldukça doğal süreçler. Dolayısıyla aman dikkatli olalım. Stakestone'a bakalım. Stakestone'un ne olduğunu anlamaya çalışalım. Genel olarak neler oluşturmuşlar? Bugün en son olarak bunu da bakalım ve videomuzu sonlandıralım. Şimdi Stakestone son zamanlardaki en önemli, en popüler konulardan birisi olan coinleri stake etme ve bu stake'ler üzerinden karmaşık getiriler sağlama olayı üzerine yoğunlaşmış bir proje. Şöyle baktığımızda bu popüler konu üzerinde çıkan bir proje olduğunu görüyoruz. Özellikle farklı blockchain'ler üzerinde bu stake'in gerçekleşmesi ve farklı pariteler üzerinde getiri vermesi bir avantaj. Yalnız şöyle baktığımızda bu stake projelerinin temel olarak işe yaradığı konu ise daha çok ilk başta yatırım yapanlara airdrop olarak verilmek. Ondan sonra satışlar üzerinden de bu airdrop alan insanların bu projeden çıktığını görüyoruz. Dolayısıyla müthiş inovatif bir proje olduğunu söyleyemeyiz. Müthiş harika bir coin olduğunu söyleyemeyiz. Şöyle kendi ekosistemine geldiğimizde farklı ekosistem ürünleri olduğunu görüyoruz. Yani bu ekosisteme ekledikleri zaten buradaki blockchain'ler Stakestone'u çalıştıran blockchain'ler. Bununla etkileşime giren blockchain'ler. Dolayısıyla ekosistem dediğimiz aslında DeFi ekosistemini düşünebiliriz. Ama bunların kendi ürünleri değil tabii ki buradaki ürünler. Bununla entegre olarak çalışan ürünler olduğunu söylemekte fayda var. Şöyle baktığımızda bu tarz projeler çok fazla çıktı. Yakın zamanda Kernel de mesela Binance üzerinde bunlar üzerinde çalışan bir projeydi. Aslında stake mantığı iyi bir mantık, güzel bir mantık ama burada EigenLayer olsun, Etherfi olsun, Renzo olsun, Kernel olsun çok fazla örnek var, çok fazla proje var. Bunun nasıl bir ayrı satış noktası olabilir, nasıl bir şekilde diğerlerinden ön plana çıkabilir? Biraz daha görmek, beklemek gerekiyor diye düşünüyorum. Yaklaşık olarak 33 milyon dolar bir fon toplamışlar. Bence iyi bir fon bu arada. 33 milyon doları güzel toplamışlar. Kilit açılım takvimine geldiğimizde kilit açılım takvimi daha net. Bence bu da oldukça önemli bir özellik. İkinci özelliği Berachain üzerinde çalışan bir kasası var. Bu Berachain kasa muhabbeti bence oldukça önemli. Çünkü Berachain de genel olarak böyle çalışıyor. Yani Berachain'in temel olarak sunmaya çalıştığı da buradaki likiditeler üzerinden getiri sağlamak. Dolayısıyla bunu güzel ayarlamışlar. Şöyle baktığınız zaman siz de buraya yatırımlarda bulunabiliyorsunuz. Mesela Etherfi ve Bitcoin yatırıyorsunuz. Onun sayesinde getiri sağlıyorsunuz. Veya bakın burada Pulum var. Pulum'da DeFi ve RWA üzerine olan bir proje. Yine buradan siz yatırım yapıp hem Pulum coin'i hem Stakestone'un kendi coin'ine yatırım yapıp getiriler kazanabiliyorsunuz. Şöyle düşündüğümüzde
fena bir proje değil ama biraz daha sakin olmakta, fiyatın ne yapacağını düşünmekte fayda var. Çünkü çok fazla stake projesi son zamanlarda çıktı. Bakın buradan Eigenlayer ve Symbiotic puanları da yine belli başlı havuzlarda kazanabiliyorsunuz. Yani aslında çok grift bir yapı. Bu grift yapı hep birbirine bağlı. Ama genel olarak yapının çıktığı nokta şu. Siz coin yatırın. Yatırdığınız coinlerden protokol gelir elde etsin. Bakın siz diye protokol getir elde etsin. Protokol elde ettiği getiriye göre daha düşük bir miktarda kendi coin'inden, havadan basmış olduğu coin'den size ödül versin. Yani siz mesela Ethereum veriyorsunuz. Şimdi adam Ethereum'unuzu kullanıyor. Ondan protokol gelir elde ediyor. Ethereum'unuzu işliyor. Öyle düşünün. Ondan sonra size de kendi coin'i üzerinden ödül veriyor. Şimdi kendi coin'ini kendi havadan basıyor zaten. Sizin Ether'i de kullandı. Yapmış olduğunuz işlemlerden de komisyon aldı. Dolayısıyla biraz da burada bu tarz protokoller için avantajlı bir durum var. Yani kullanıcı için avantajlı olan, iyi yatırım almış olanlara erkenden yapılacak olan depozitler. Bundan sonra bu tarz bir yaklaşımla siz de tabii getiriler kazanabiliyorsunuz. Ama genellikle protokolün kazanmış olduğu sistemler olduğunu söyleyebiliriz. Ki zaten bunların çoğunda da çok ciddi anlamda kilitli değer var. Bu kilitli değer genellikle airdrop almak isteyen insanların kilitlemiş olduğu değer. Buradaki airdrop alan, yani havadan verilen ödül coinleri de genellikle satış baskısı olarak çıkıyor. Çünkü adam onu zaten hak ettiği bir getiri olarak görüyor ve satıyor. Bunu söylemek mümkün. Kilit açılım takvimine en son bir bakacak olursak da bence kilit açılım takvimi bugün incelediğimiz projeler arasında iyi olan projelerden bir tanesi. Yani zamana yaymışlar ve kilit açılımları da iyi bir piyasada çok göze batmayacak şekilde ayarlanmış. Bu noktada bence güzel, iyi ayarlanmış. Başarılı buldum. Bu videoluk bu kadardı. Bu videoda Binance üzerinden listelenen en güncel projeleri inceledik. Videoyu izlediğiniz için teşekkür ederim.